elitizm, bir kere elit kelimesi seçilmiş demektir. Bunlar seçilerek bir yerlere gelmiş olanlar. Şimdi tarihte elit demek elit olmayan halk tabakasının üstünde kişiler anlamına gelir. Bu çok çeşitli şekillerde anlaşılmıştır. Entelektüel elit olabilir. Politikacı elit addedilmiştir. Zengin elit addedilmiştir. Fakat biz 19. yüzyıl, 20. yüzyıla geldiğimiz zaman elit tabaka dediğin zaman iyi okumuş, cemiyetteki yeri sağlam kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla elit olan bir kişinin bir kere dünyayı bilmesi gerekir. Değil mi? Dünyayla teması olması gerekir. Pek çok dil bilmesi mesela bunlardan biridir, en azından bir iki dil bilmesi. İyi yerlerde okumuş olması. Mesela sen İngiltere'de bir yerlere gelmek istiyorsan, yani John Major başbakan olana kadar ya Oxford ya Cambridge mezunu olacaktın. Başka çıkar yolu yok. Değil mi? Fransa'da Sarkozy Cumhurbaşkanı olana kadar ya ekol normalli olacaktın ya politeknikli olacaktın. Bu okullardan çıkacaktın. Şimdi dolayısıyla iyi bir tahsil bilmen lazım. Bir de tercihan görgülü bir çevreden gelmen lazım. Yani görgün olması lazım. O görgün yoksa istediğin kadar paran olsun elit olamıyorsun. O görgün yoksa politikanın tepesinde dur istersen. Elit olamıyorsun. Değil mi? Yani Tony Blair'a bakıyorsun. Bu adam elit değildi. John Major'a bakıyorsun. Bu elit değildi. Ama bir Gladstone'a bakıyorsun. 19. yüzyılda başbakanlarına. Bu herif elitti. Değil mi? John Russell'a bakıyorsun. Reform kanununu İngiltere'de geçiren adam. O elitti. Değil mi? Mesela Bertrand Russell'a bakıyorsun. Bertrand Russell herif kaç dil biliyor? Şahane bir ortamda büyümüş. Yani diyor ki bir gün diyor ben diyor bizim işte babaannemin malikanesinde bir göl vardı diyor. Orada yüzüyordum. Ben diyor çıplak yüzmeyi severdim diyor. Bir baktım diyor bu genç bir çocuk o zaman. Bir baktım diyor sahilde Gladstone yürüyor diyor. Başbakan. Çıkamadım diyor. Değil mi? Şimdi böyle çevrelerden gelen çok iyi üniversitelerde okuyanlar, mesela House dizisini seyretmişsinizdir. Değil mi? Orada oynayan Hugh Laurie. Değil mi? Şimdi Hugh Laurie bir elittir. Neden? Elit sınıfın üyesidir. Bu adam Cambridge'e gitmiş. Şimdi arkadaşlarına bakıyorsun. Emma Thompson, Stephen Fry. Şimdi Stephen Fry bir Musevidir. Bu adam Yahudi düşmanı diye bilinen Wagner hakkında bir program yaptı. Kardeşim hayran olduk yani. Müthiş bir kültür. Bunlar nasıl elde ediliyor? İşte Cambridge'de okursan elde ediliyor. Çünkü etrafındaki adamlar yani arkadaşlarından da öğreniyorsun. Belli bir grubun içindesin. Değil mi? Bertrand Russell Cambridge'li. Efendime söyleyeyim Pygmalion piyesini seyrediyorsun Bernard Shaw'un. İşte orada Profesör Higgins var. Bir okuyorsun. Oxford'daki Henry Sweet diye bir fonetikçiden esinlenmiş. Bu müesseseler toplumları ayakta tutan müesseseler. Toplumlara karakter veren müesseseler. Türkiye gibi hemen hemen eliti olmayan ülkelerde müesseseler yaşayamıyor. Yani teknik üniversitenin canına okuyan Demirel'dir. Kendi mezunu. Çünkü bir elit çevreden gelmiyor. Yani deniyordu ki o zaman efendim işte teknik üniversiteden mezun olanlar devlet memuru oldukları zaman birkaç barem yukarıdan başlıyorlar. Doğru. Fransa'daki grand ekoller de öyledir. Değil mi? Bu olmaz, bu haksızlık var. Peki dedi Demirel, herkes mühendis oldu. Bütün üniversitelerden böyle jeoloji mühendisliği, matematik mühendisliği gibi garip olmayan meslekler icat edildi Türkiye'de. Ve teknik üniversitenin diploması 5 paralık oldu, herkes mühendis oldu. Değil mi? Bu elitlerin olmadığı yerde
toplumların nasıl çöktüğünü gösteren çok güzel bir örnektir. Hocam şimdi ikinci soru. Elitist olmayan bir toplum ilerleyemez. Gerçi sorunun içinde biraz önce cevabını verdim. Evet. Çünkü elitler daha bilgili kişilerdir. Elitler daha görgülü kişilerdir. Elitler dünyayla daha temasta olan kişilerdir. Bir toplumun ilerleyebilmesi için ne lazım? Bilgi lazım. Görgünün mümkünse topluma olabildiğince yayılması lazım. Toplumun dünyayla entegre olması lazım. Bunu ancak elitler yapar. Elit olmayan bir adam memleketi izole eder. Bir kere korkar dışarıdan, bilmiyor çünkü. Hayali bir dünyada yaşar. O bana düşman, bu bana düşman. Böyle saçma sapan hayalleri olur. Değil mi? Gerçeğe bakamaz. Bu bilgisiz demektir. Peki her bilgili elit midir? Hayır. Dediğim gibi işte Hugh Laurie gibi bir adam al. Değil mi? Yani Hugh Laurie aristokrat değil, hiçbir şey değil. Ama Cambridge'de okumuş. Cambridge'de bir elit hava var. Bütün öğrenciler öyle. Oradan çıktın mı başka bir adam oluyorsun. Ya ben hiç unutmuyorum. Bir gece Oxford'da Bodleian kütüphanesinden çıktım. Bir baktım 3 tane sarhoş öğrenci. Birbirlerine sarılmışlar. Mozart'ın Requiem'inden Confutatis'i söylüyorlar Latince. Dedim lan bu nerede olur dünyada? Yani değil mi? 3 sarhoş öğrenci Latince Confutatis'i nerede söyler? Yani bu ya Oxford'da olur ya Cambridge'de olur abi. Başka nerede olur? Değil mi? İşte Heidelberg'de olur, Göttingen'de olur. Efendime söyleyeyim Sorbonne'da olur. O başka yerde olmaz. Veya St. Petersburg Üniversitesi'nde olur. Değil mi yani?